Gökçe ile Astroloji kanalından herkese merhabalar. Evet, 2-8 Mart haftasında gökyüzü o hepimizin meşhur bir şekilde böyle hallederiz, idare ederiz devrini resmen kapatıyor desem size. Evet, yanlış duymadınız. 3 Mart Salı günü Başak Burcu'nda öyle bir ay tutulması gerçekleşiyor ki, bakın gerçekten söylüyorum, hayatın gösterişli vitrinine değil, asıl işin döndüğü mutfağına yani arka planına ışık tutacak. Şimdi bu arada çok kısa bir hatırlatma yapmam lazım. Ne dedim? 3 Mart Salı günü dedim, Başak Burcu'nda kanlı ay tutulması gerçekleşiyor dedim, değil mi? İşte bunun bizim hayatımıza nasıl bir etkisi olacak eminim tabii ki merak ediyorsunuz. Şu an bu videom yayında, merak edenler varsa merak etmeyin ya, mutlaka izleyin diyorum. Çok net söylüyorum. Evet, bu hatırlatmamı yaptım. Evet, virgül koyuyorum ve devam ediyorum. Evet, 3 Mart Salı günü Başak Burcu'nda öyle bir ay tutulması gerçekleşiyor ki dedim. Evet, hayatın gösterişi vitrine değil, asıl işin dönmüş olduğu mutfağına yani arka planına ışık tutacak. Bakın, buraya bir kez daha tekrarladım. Yanlış anlaşılma olmasın, olur mu? Çok 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 önemli bir yer. Evet, bu hafta başımıza felaketler yağmayacak ama artık hiçbir şeyde böyle halının altına süpüremeyeceğimiz o netleşme vakti geldi çattı. Para pul işlerinden tutun da sağlığımıza, işteki tempomuzdan günlük alışkanlıklarımıza kadar ne varsa, hani şimdilik böyle gitsin dediğimiz ne varsa hepsi bir bir masaya yatırılıyor. Başak tutulması böyle bağırıp çağırmaz, tamam mı? Sadece eksik olanı, tıkalı olan yeri böyle parmağıyla bize gösterir, gözümüze sokar. Bir kere işte o eksiği gördüğünüz zaman da artık tabii ki hiçbir şey, çok klasik bir laftır ama hiçbir şey de eskisi gibi olamaz, değil mi? Aslında bu tutulma hayatımıza yeni dertler eklemeyecek. Şöyle bir durum söz konusu olacak. Zaten arada var olan bir sorun var ama biz onu hani görmezden geliyoruz ya. İşte o eski dosyaları önümüze koyacak. Bize aslında kısa bir hatırlatma. Anlatabiliyor muyum? Cüzdanın neden delik? İlişkide yükü neden hep sen sırtlanıyorsun? Ya da bedenimizin neden sürekli böyle imdat dediğini artık böyle çok çıplak bir gözle görebileceğimiz bir haftadayız. Karşınıza çıkacak konular sürpriz değil. Tamam? Bakın, bu saydıklarım da zaten yaşadığınız şeylerdi, değil mi? Bunlar bir sürpriz değil. Bu şimdi nereden çıktı demeyeceğiz. Daha önce ertelediğimiz, sonra bakarım, hallederim dediğimiz meselelerin işte ta kendisi aslında bu süreç. Yarım kalan işler, söylenmemiş sözler, ihmal edilen kontroller artık kaçamayacağınız bir noktaya geldi, çattım. Haftanın asıl kırılma noktasıysa 6 Mart Cuma günü Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle başlıyor. Şimdi bak, burada da yine küçük bir hatırlatmam var. Hep notlarımı aldım. Şimdi evet, 6 Mart ne dedik? Venüs Koç burcuna geçiyor. Bununla ilgili videomda pazartesi günü yayında olacak, tamam mı? Bak, bunlar çok önemli videolar. Lütfen atlama. Hepsi böyle zincirin halkası gibi birbirine bağlı, tamam mı? Bu videoyu da mutlaka izliyorsun. Ne dedim? 6 Mart Cuma günü Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle başlıyor asıl kırılma. 3 Mart'ta neyin bozuk olduğunu fark ettiyseniz, işte o videoyu izlediniz. 6 Mart'tan sonra da çevrenizde, yerinizde duramayacağınız, böyle hop oturup hop kalkacağınız bir dönem başlıyor. Koç'un o böyle atak enerjisiyle her ilişkide hem de para konularında böyle ben ne istiyorum diyecek ve adım atmak isteyeceğiniz bir süreç. Kısaca toparlayalım. Haftanın ilk yarısı aslında meseleyi anlama. İkinci yarısı ise gerekeni yapma zamanı, değil mi? Şimdi sorunun ne olduğunu anlarsak da çözüme de çok rahatlıkla gidebiliriz. Evet, hafta sonu geldiğinde ise atmosfer biraz daha duygusallaşıyor diyebilirim. Cumartesi günü özellikle böyle hayallere dalıp romantik beklentilere girebilirsiniz. Ancak bakın, ancak pazar günü gerçekler böyle maalesef tekrar kapımızı tık tık çalacak. İlişkilerde gerçekten ekip miyiz yoksa sadece hayal mi kuruyoruz sorusu sanıyorum net bir cevap bulacak. Oh, kafalar biraz rahatlayacak. Şimdi bu süreçte kimileri evet düzen kurup kuş gibi hafifleyecek, her zaman olduğu gibi şanslılar var. Kimileri de her şeyi kontrol etmeye çalışırken maalesef kendi kendini tabii ki yoracak. Haydi şimdi burç burç bu hafta neler olacak anlatmaya başlayalım. Çünkü çok merak ediyorsunuz bu kısımları. Tabii her zaman olduğu gibi sevgili Koç ve yükselen Koçlarla başlıyorum. Şimdi sevgili Koç ve yükselen Koç, özellikle
2-8 Mart haftası senin için tam böyle bir freni kontrol et, arızayı gör, sonra gaza bas haftası. Haftanın başındaki Başak tutulması hayatındaki böyle tıkalı yerleri tek tek sana gösterecek. Lütfen gör sen de, olur mu? Zaten gözün içine sokacak böyle. Büyük felaketler bekleme ama hani artık bu iş böyle yürümez dedirten net bir farkındalıkta yaşayabileceğini lütfen unutma. İş yerinde ya da ne bileyim günlük koşturmada tempon düşebilir. Akşam böyle eve geldiğin zaman ya ben bütün gün ne yaptım diyorsan, ki eminim diyorsun, evet şu an kafalar sallanıyor, farkındayım. İşte bu tutulma zaman yönetimini masaya yatıracak. Belki sürekli başkalarının işini toparlıyorsun, bilmiyoruz ki, ya da böyle hep yangın söndürüyorsun, değil mi? Ama kendi düzenin içinde dağınık, değil mi? Evet, bunu sen de biliyorsun. İşte bu hafta hız değil, plan haftası. Para kısmında geldiği gibi gidiyor dediğin meseleler var mı? Varsa bunlar daha da net gündeme gelecek. Küçük ama böyle sürekli harcamalar, ertelediğin bir ödeme önüne çat diye çıkabilir. Bu bir kriz mi? Değil. Gökyüzünün aslında sana ya hesabını bilerek ilerle demesi. Hani hesabını kitabını bil demek. Şimdi geldik sağlık ve ilişkiler kısmına. Genelde böyle bana bir şey olmaz diyerek böyle ilerlersin. Hani o kendine özgü bir tavrın vardır ya, tarzın vardır ya, ama bu hafta bedenin sana maalesef ne diyecek biliyor musun? Dur diyecek. Böyle baş ağrısı, yorgunluk olabilir. Arıza lambası yanıyorsa, başında da söylemiştim, bakın bu bizim aslında anahtar kilit cümlemiz. Arıza lambası yanıyorsa görmezden gelmek çözüm değil. Ötelemeyeceksin, ertelemeyeceksin. İlişkilerde de kim ne kadar yük taşıyor sorusu sende tabii ki gündeme gelecek. Evde ya da ilişkilerde böyle her şeyi sen üstleniyorsan, ki eminim de bunu çok fazla yapıyorsun. İşte bu durum artık böyle daha fazla sana batacak. Tamam mı? Gözüne gelmeye başlayacak. Sessiz bir muhasebe yapabilir misin bu süreçte? Kesinlikle yapacaksın. Haftanın ikinci yarısı sahne senin diyorum. Cuma günü Venüs burcuna geçince hava senin için değişiyor. Üzerindeki ağırlık kalkıyor. Özgüvenin tavan yapıyor. Dikkat çekiyorsun, güzel, daha net ve cesursun. Hadi yaşadın. Eğer yalnızsan hızlı başlayan bir flört ya da böyle ani bir çekim olabilir. Ama unutma, bak burada yine devreye giriyorum. Çok hızlı başlayan şey biliyorsun çabuk biter, hatta söner. Eğer ilişkin varsa içine atma dönemi bitiyor. Net konuşmak isteyeceksin her zaman olduğu gibi. Dürüstlük iyi, evet, ama o koçun o sabırsızlığı var ya, ay beni benden alır. Ya dikkat et, olur mu? Kırıcı olmadan da kendini ifade edebilirsin sevgili koç ve yükselen koç. Bir dene derim. Kariyerine de bakalım. Hadi artık diyen böyle iç sesin güçleniyor. Zam istemek ya da ne bileyim fikir sunmak, öne çıkmak için çok doğru bir enerji var, biliyor musun? Evet, ama üstlerle böyle inatlaşmadan ya da gereksiz res çekmek değil anlatmak istediğim şey. Tamamen sakin kalmak, ne istediğini net bir şekilde karşı tarafa iletmek. Bak, bu tuzağa sakın düşme, olur mu? Tuzak olabilir senin için. Hadi toparlayalım seni artık. Hafta başı evet eksiklikleri gör, düzenini kur, sağlığına da bak, her zamankinden daha fazla iyi bak. Haftanın sonuna doğru da cesur ol. Karar ver, adımını at. Tamam, korkma. Risk nerede dersen fevri çıkışlarda ve düşünmeden yapılan harcamalarda, tamam mı? Şansın nerede diye sorarsan, tabii ki kendine güvenip böyle ertelediğin o başlangıcı yaparsan şans kapını bir kere değil 2 kere de çalabilir. Geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Şimdi boğa ve yükselen boğalar için 2-8 Mart haftası aslında tam bir önce hesabı, kitabı netleştir. Sonra yoluna bak haftası. Biraz sert bir giriş oldu, anlamadım ama biraz öyle bir hafta sizler için. Haftanın başında gerçekleşen Başak tutulması böyle seni büyük bir kavga gürültüyle değil ama sessiz sedasız hayatının böyle işleyişiyle ilgili sorgulayacak, tamam mı? İşleyişiyle ilgili sorgulayacak. Yani benim bir düzenim var ama gerçekten tıkır tıkır işliyor mu sorusu sanıyorum bu haftanın ana teması senin için. Şimdi para pul işleri bugüne kadar bir şekilde hallederiz böyle diyerek gözünü kapattığın ne varsa hepsi bak bu hafta önünde, benden söylemesi. Cüzdanındaki hani o bitmek bilmeyen deliği, nereye gittiği belli olmayan o küçük harcamalar var ya, ya da hani sonra bakarım dediğin ödemelerin artık böyle görmezden gelemezsin. Tamam mı? Bunlarla yüzleşeceksin. Üzgünüm. Harcadın, bedelini de ödeyeceksin. Evet, bu bir batış
kış haftası mı? Hani öyle söylüyoruz ama değil. Ama gökyüzünden sana ne diyor biliyor musun? Şöyle bir uyarı geliyor. Direksiyonu eline al bak, kaçağı bul. Daha ne desin değil mi? Eğer böyle bütçeni bir düzene sokarsan bu hafta senin için sanıyorum büyük bir temizlik ve hafifleme fırsatına dönüşüyor. Bence bunu yap. Geldik yine önemli bir kısma. Aşk ve ilişkiler. Şimdi ilişkilerde öyle böyle pembe bulutlar üzerinde değilsin. Tamam, çok net söyleyeyim. Daha gerçekçi ve sorgulayan bir yerdesin. Eğer bu bir beraberlikte taşlar yerine oturuyor mu yoksa sadece ben mi çabalıyorum gibi bir soru varsa kafanda, bunları haliyle böyle duracaksın, düşüneceksin, soracaksın kendine. Eğer bir tarafın böyle sürekli idare ettiği, diğer tarafında böyle fazla rahat olduğu bir tablo varsa ne yapman lazım biliyor musun? Bu dengesizlik artık evet canını her zamankinden çok daha fazla sıkabilir ve bunu da dile getir. Olur mu? Evliysen veya ciddi bir ilişkin varsa da evin içindeki hani o bitmek bilmeyen iş bölümü, zamanın nasıl harcandığı ya da ne bileyim ortak hayallerin ne kadar gerçeğe dönüştüğü üzerine de böyle hadi gel bir konuşma yapalım diyebileceğin bir hafta olabilir. Bunlar kötü şeyler değil aslında. Dile gelmeli bence de. Haftanın ikinci yarısı. Şimdi 6 Mart'ta Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte senin için işler biraz daha ne oluyor biliyor musun? İçeride hızlanıyor. Evet, kafanın içinde böyle bir sürü fikir uçuşmaya başlıyor. Hani deriz ya 40 tane tilki var. O 40 tilkinin kuyruğu da birbirine hiç değmiyor diye. İşte bak o haftadasın. İçsel enerjin ben aslında ne istiyorum, ne hak ediyorum sorusunu biliyor musun? Her zamankinden daha yüksek sesle söylüyor. Evet, pazar gününe doğru da oh canıma değsin, bunu hak ettim diyerek böyle ani bir harcama yapma, dürtün artabilir. Bak gaza gelme. Ben de böyle söyledim, sakın gaza gelme. Kendini tabii ki şımart, mutlu et ama o hafta başındaki o hesap kitap işlerin vardı ya, onları da lütfen bir kenara atma, ihmal etme. İşin ve kariyerin bakalım ne durumda. Şimdi iş yerinde veya böyle projelerinde bir süredir böyle beklettiğin bir şeyler varsa hafta sonuna doğru hadi artık başlayalım diyerek böyle koltuktan bir kalkacaksın biliyor musun? Evet, bir cesaret gelecek sana. Ya özetle söylemem gerekirse bu anın haftası nasıl biliyor musun? Hafta başı böyle eksiklerini gör derim. Bütçeni toparla. Kimin gerçek dostu olduğunu fark et derim. Hafta sonu içindeki o cesareti topla ama böyle fevri davranıp da bütçeni veya ne bileyim böyle kalp kırmamaya da dikkat et. Bak hepsini genel olarak toparladım. Bu hafta düzen kurmaya niyetliysen işlerin gerçekten bak çok kolaylaşacak. Ama ya ben böyle idare ederim zaten bu zamana kadar böyle gelmişim, bundan sonra da böyle devam eder gibi bir paslanmış çarkın içerisinde kalırsan o gıcırtı var ya seni öyle bir yorar ki bak benden söylemesi. Geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Şimdi 2-8 Mart haftası aslında sizler için böyle tam bir hani evin içi mi dışarısı mı ikilemiyle başlıyor. Aman diyeceksiniz Gökçe Hanım, şimdi ikisi de çok önemli. Doğru. Haftanın başındaki Başak tutulması seni böyle en hassas yerinden yani yuvan ve iç huzurundan yakalıyor. Ay bak buralar önemli yerler. Gerçekten hani ev huzursuzluğu da hiçbir şeye benzemez değil mi? Çok önemlidir. Öyle dışarıdan hani büyük bir darbe gelmeyecek. Hani bu cümleden de bu anlaşılmasın ama hani içeride de böyle biriken hani böyle üstünü örttüğümüz bir şeyler vardır ya, işte bu hafta o örttüğümüz şeyler ne diyecek biliyor musun? Ben buradayım. Evet, ortaya çıkacak ve ben buradayım diyecek. Evin içinde böyle uzun süredir konuşulmayan, sonra konuşuruz diye böyle ertelenen meselelerin artık gerçekten masada. Tamam mı? Bunun farkına var. Kardeşinle arandaki bir kırgınlık mı dersin buna? Anne ve babanın bir sorumluluğu mu dersin? Yoksa ev değiştirilecek mi? Ne bileyim eşyalar mı yenilenecek? Hani bu tarz düşünceler, anlatabiliyor muyum? Hepsi bir anda öncelik kazanacak. Yani bak bu da önemli bir şey, önemli bir detay. Eğer aile içinde böyle sürekli bir arabuluculuk yapan kişiysen, hani herkesin arasını yapan bir tarafsan, işte bu hafta diyeceksin ki ya biraz da benimle ilgilensin kardeşim, hep ben mi böyle verici olacağım diyerek ay bak böyle havlu atabilirsin benden söylemesi. Kariyer tarafında da evet işler yoğunlaşırken bir de evin içindeki beklentiler artarsa ay iki arada bir derede kalmış gibi hissedebilirsin değil mi? Bu da çok normal. Bu hafta belki de en büyük sınavın ne biliyor musun? Öncelik belirlemek olacak. Para konusundaysa aileden gelen bir masraf veya böyle evin içinde hani aniden gelen bir tadilat işi çıkar ya, hiç ummadık yerden çıkar biliyorsunuz genelde. İş işte bütçeni biraz zorlayacak gibi duruyor. Ya panik yapacak tabii ki bir durum yok ama hani harcarız, aman hallederiz, böyle mi kalsın demek yerine ne yapman lazım biliyor musun? Planlı gitmen gerekiyor. Anlaştık mı? Öyle bir haftadasın maalesef. İlişkin varsa
sevgiline veya eşine bizim düzenimiz gerçekten istediğimiz gibi mi sorgulamasına girebilirsin. Şimdi hoppala diyeceksin, nereden çıktı bu? Evet, küçük bir konudur. Böyle altında yatan aslında o düzen kurma ihtiyacı yüzünden bu konu büyür. Tamam mı? Sebep bu aslında. Bekar ikizler içinse böyle hiç beklemediğin bir anda geçmişten birisi mesaj atabilir veya pat diye karşına çıkabilir. Evet, haftanın ikinci yarısı, yani Cuma günü Venüs'ün artık biliyorsunuz Koç burcuna geçmesiyle o üzerindeki hava biliyor musun dağılıyor. Evet, kendini böyle bir anda arkadaş ortamlarında, davetlerde veya böyle kalabalık gruplarda bulabilirsin. Yeni insanlar tanıyabilirsin. Sosyal çevrenin üzerinden böyle yeni biriyle tanışacaksın. Bak, bu ihtimallerin çok yüksek. Yaz bunu bir kenara. Ay çekim gücün artıyor. Ama dikkat et. Bak, Venüs Koç geçişinin böyle o sabırsız enerjisi vardır ya, seni böyle ay hemen olsun, hadi bitti gitti moduna sokabilir. Bu tuzaklara düşme. Birinden çok çabuk etkilenip 2 gün sonra klasik ikizler moduna girip bu da çok sıkıcıymış diyebilirsin. Hatta arkana bakmadan bile kaçabilirsin. Benden söylemesi. İş yerinde de böyle bir projenin liderliğini üstlenmek isteyebilirsin. Ancak herkes benim hızımda düşünsün dersen, çünkü ikizlerin biliyorsun çok fazla çalışır zeka ve kafa, düşünceler. Eğer böyle bir moda girersen ekip arkadaşlarına aranda böyle bak kıvılcım çıkabilir, tamam mı? Yangın değil ama böyle hafiften bir kıvılcım ateşlenebilir. Biraz daha sabırlı olmanda fayda var derim. Özetle sevgili ikizlerin haftası neymiş? Şimdi toparlayalım. Pazartesi ve Perşembe. Evdeki eksikleri hallet, ailene vakit ayır, zihninde lütfen sadeleştir, olur mu? Cuma ve özellikle hafta sonu sosyalleş, yeni fikirlere açık olma ama acele karar verme. Olur mu? Evet, sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere geldik. Şimdi 2-8 Mart haftası. Laf ağızdan çıkmadan, bak bir kez daha söyleyeceğim. Bir kere değil, 2 kere düşün haftası. Anlaştık mı? Haftanın başındaki Başak tutulması seni özellikle haliyle anlayacaksın şimdi. İletişim, yakın çevre, günlük koşturma alanlarından yakalayacak. Kaçışın yok. Yani olay böyle dışarıdan bir kriz değil ama ağzından çıkacak söz, attığın mesaj, yaptığın plan üzerinden çalışacak. Ne kadar önemli. Anladın mı şimdi neden bir kere değil 2 kez düşün dediğimi? Hadi örneklendirelim. Şimdi mesela arkadaşınla uzun süredir konuşulmayan bir mesele pat diye gelebilir. Yani bu konu açılabilir. Ben bunu aylar önce söylemiştim diye böyle başlayan bir cümle ne olur biliyor musun? Büyüyebilir. Anlaştık mı? Ya da komşu, akraba, aranda küçük ama birikmiş bir rahatsızlık varsa işte bu hafta bunlar da konuşulabilir. Ya Başak enerjisi biliyorsun, bunu lütfen unutmayın, detaycıdır. Yani sen geçen gün şöyle böyle demiştin gibi cümleler çok duyabilirsin. Günlük hayatta da böyle bir düzen sorunu çıkabilir. Sürekli böyle geç kalmak, plan yapmadan hareket etmek, aynı gün içinde böyle 3-5 işi sıkıştırmak gibi şeyler seni haliyle yoracak bu süreçte. Özellikle de bak belirteyim, özellikle böyle herkese yetişmek istiyor çaban var ya, işte bunu yapma. Kendi işini aksatıyorsun, tamam mı? Haliyle de risk alıyorsun. Ne gerek var? İşte bu hafta ajanda sana şart. Bak gerçekten söylüyorum. Yoksa ne olacak biliyor musunuz? Zihnin karma karışık olur. Benden söylemesi. İş tarafında da küçük ama evet can sıkıcı detaylar gündeme gelecek. Gönderdiğin bir mailde böyle bir hata olabilir. Aman bak dikkat. Eksik bir evrak yollayabilirsin. Ya da unutulan bir randevu olabilir. Ya bunlar tabii ki şimdi böyle söylediğim zaman Gökçen ne var bunda? İnsanız, unutabiliriz dersiniz. Tabii ki. Ya zaten büyük bir kriz gibi değil ama hani dikkatli ol mesajı. Ben de söyleyeyim şimdi, bunu söylemeyeyim yani. Eğer düzen kurarsan rahatlarsın, tamam mı? Onun için diyorum işte ajanda al, not al. Para konusunda da böyle devasa bir sarsıntı yok ama böyle hani küçük küçük harcamalar birikmiş olabilir. Hepimizin hayatında var. Özellikle ulaşım, kısa seyahatler, günlük masraflarını kontrol etmelisin, olur mu? Hani zaten küçük şeyler, aman ne olacak canım dediğin o şeyler var ya, işte o kalemler, hani aman ne olacak dediğimiz, kaleme aldığımız küçük küçük harcamalar ay sonunda toplandığında ne oluyor biliyor musun? Şaşırıyorsun. Hani damlaya damlaya göl olur hesabı oluyor. Anlatabildim mi? Hadi şimdi bir de aşk tarafına bakalım. İletişim belirleyici. Eğer bir ilişkin varsa beni anlamıyorsun cümlesini daha sık duyabilirsin. Aslında mesele sevgi değil burada, biliyor musun? Anlatım biçimi.
İçine attığın şeyi böyle bir anda pat diye söylersen karşı tarafta haliyle ne yapar? Savunmaya geçer değil mi? Ama düzgün bir şekilde anlatırsan sorunu halledebilirsin. Hadi o zaman tatlı dil yılanı deliğinden çıkarsın. Evet, bekar yengeçler için de bakalım. Yakın çevreden böyle biriyle bir kıvılcım ihtimali var. Hani belki bir arkadaş ortamı olabilir bu. Belki de sürekli görüştün ama hani hiç o gözle bakmadığın vardır ya birisi. İşte o bir anda böyle aranda çekim oluşturabilir. Fakat burada ne yapıyorsun? Acele yok. Haftanın ilk yarısı netleşme haftası sizler için. İkinci yarısı hız ve enerji. Anlaştık mı? Çünkü hafta sonuna doğru Venüs Koç'a geçecek. Haliyle de iş ve kariyer alanlarında hızlanacak. Üstlerinle konuşmalar, yeni bir sorumluluk ya da ben bu işi yapabilirim deme isteğin oldukça artacak. Ya içinden bir cesaret geliyor. Bak bunu da net söyleyeyim. Ama yine dikkatli ol diyorum, tamam mı? Hani patronla böyle gereksiz bir inatlaşmaya, diyaloğa ya da beni böyle fark etmiyorsun sevgili patronum gibi çıkışlara hiç gerek yok. Çünkü ortam gerilebilir. Aile içinde de bak özellikle bir büyüğünün sözü seni etkileyebilir, tamam mı? Hani sen artık karar ver gibi bir cümle duyabilirsin. Aslında bunda ne var? Bir şey yok. Ama işte seni etkileyecek öyle bir hafta. İşte bu hafta seni biraz olgunlaştıran bir enerji var. Tamam mı? Peki yengeç için bu hafta hani iyi mi, riskli mi? Şimdi biz bundan ne anladık Gökçe Hanım dersiniz. Hafta başı biraz hassas, tamam, kabul ediyorum. Evet, sözler büyüyebilir, küçük detaylar strese de dönüşebilir. Ama hafta sonuna doğru böyle kariyer alanında cesaretin arttığını da söyleyeyim. Risk var mı? Her burçta olduğu gibi sende de var. Alıngan olma bu süreçte. Düşünmeden de konuşma. İşte bu kadar basit bir formül. Geldim sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Evet, şimdi 2-8 Mart haftası parayı ciddiye al, sonra büyümeyi düşün. Tamam mı? Senin için böyle bir hafta, üzgünüm. Haftanın başındaki başak tutulması böyle direkt cebine, kazancına ve öz değerine ışık tutuyor. Yani mesele burada aşk maşk değil, tamam mı? Drama da değil. Somut hayatın aslında ta kendisi. Mesela maaşın yatıyor değil mi? Hepimizin yatıyor çok şükür. Ama böyle 2 hafta sonra hesapta böyle bir şey kalmıyor mu? Ay şaşırdık mı buna? Yok değil mi? Hepimiz aynı şey yaşıyoruz. Parayı bir geliyor, abi de gittiğini görüyoruz. İşte bu hafta o tabloyu daha net göreceksin. Çok üzgünüm. Gerçekler acıdır. Küçük küçük ama böyle sürekli yaptığın harcamalar ya nasıl olsa kazanıyorum rahatlığıyla ya da ne bileyim hani bir türlü böyle kapatılamayan hani kredi kartı borçları vardır ya. Bak bunlar senin için gündeme gelebilir. Ya bütün burçlar için geçerli ama senin için bu hafta daha ön planda. Büyük bir çöküş var mı Gökçe Hanım? Hani öyle bir cümle kurdunuz ki bak daraldım diyorsanız şöyle söyleyeyim. Büyük bir çöküş yok ama ciddi bir uyarı. Bak bu uyarımı da dikkate al derim. Tamam. Yani bunu lütfen dikkate al. Belki de böyle bir tam tersi hani uzun süredir böyle emeğinin karşılığını alamadığını da hissediyorsundur. Bak bir de bu bakış açısına bakalım. Hani aynı işi yapıp daha az kazandığını fark edebilirsin. Çoğunuz da bunu yaşıyorsunuzdur bu duyguyu. İşte ben bu kadar bu emeğe bu parayı alıyorum sorusu yükselebilir. Tamam mı? Anlatabildim mi tabloyu böyle? İşte bu hafta özgüvenle değil de hesapla hareket etme haftası. Anlaştık mı? Ev içinde de böyle para konuları yine konuşulabilir. Böyle eşle, partnerle ya da aileyle masraflar arttı sohbeti yapılabilir. Hepimizin evinde yapılmıyor mu bu tür konuşmalar? Elbette yapılıyor. Özellikle çocuk masrafı, eğitim giderleri, evle ilgili bir ödeme böyle seni biraz düşündürecek, tamam mı? Harcamaya değil ama tabii ki planlamaya odaklanırsan işte bu tutulma seni böyle yerle bir etmez. Biraz da güçlendirir biliyor musun? Çünkü hani açığın nerede olduğunu bilirsen, önlemini de alırsan sorun ortadan kalkar demek istiyorum. Evet, biraz yoruldunuz, boğuldunuz fark ettim. Şimdi aşk tarafına bakalım. Bakalım burada neler oluyor. Şimdi ilginç bir özdeğer sorgusu var. Ne demek şimdi Gökçe Hanım bu diyeceksiniz. Yani böyle bir ilişkin varsa hani sürekli böyle karşı tarafın temposuna da ayak uydurma tarzındaysan ben burada gerçekten değer görüyor muyum diye düşünebilirsin. Ne yapayım yani şimdi sen böyle düşünüyorsun? Söylemeyeyim mi yani değil mi? Yani küçük aslında böyle bir ilgisizlik. Seversiniz siz böyle çünkü ilgiyi, alakayı hep üzerinizde olsun istersiniz. Hani böyle küçük bir ilgisizlik bile diyorum. Bu hafta böyle gözüne ne bileyim çok daha büyük görünebilir. Batabilir gözüne, anlatabiliyor muyum? Çünkü mesele yine demin de söylediğim gibi aşk, sevgi değil, değer hissi. Anlatabiliyor muyum? Bekar aslanlar.
nasıl bir durum yaşayacak? Beni gerçekten isteyen biri mi sorgusu var? Hayda, ilişkisi olan ne diyor? İlişkisi olmayan da nasıl bir kuruntu içinde, değil mi şimdi? İkisinin de ortası yok. Pek bir dengesiz durum oldu. Sadece ilgi görmek yetmeyecek. Daha ciddi, daha net tavır arayabilirsiniz. Ya önce bir ilişkin başlasın da ondan sonra bu beklenti içine gir. İlişki yok ortada. Karşılıklı böyle bir beklenti, hoşlanma var. Ciddi, net bir tavır sergilesin. Ya enteresansınız vallahi, ne diyeyim sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Haftanın ikinci yarısında da hava biraz değişiyor. Hadi gözünüz aydın. Venüs artık biliyorsunuz Koç'a geçiyor. Size bu durumda ne hissettiriyor? Enerjin yükseliyor, biliyor musun? Evet. Bak, moralin de biraz toparlanıyor. Özellikle böyle uzak bağlantılar, hani seyahat planları varsa, eğitim ya da böyle yeni bir hedefin varsa, evet, bunlar gündemine geliyor. Ben daha fazlasını istiyorum demeye başlıyorsun. Bak, bir cesaret geldi. Toparlanıyorsun da güzel. Hani belki yurt dışı bağlantılı bir iş konuşması yapabilirsin. Belki yeni bir kurs, bir fikri olabilir. Ya da ne bileyim bir taşınma planı olabilir. İçinden ne geçiyor biliyor musun? Böyle cesur bir adım atma isteği geçiyor, biliyor musun? İşte bu enerji seni büyütür tabii ki. Güzel de bir şey. Ama hani bir an önce aceleyle, böyle sabırsızlıkla da hareket edersen hata yapma payın da yüksek. Tamam mı? Evet, aşk tarafında hafta sonu aslında çok hareketli. Özellikle böyle sosyal ortamda dikkat çekebilirsin. Ama hızlı başlayan her şey, biliyorsun, o heyecanlar hemen hani bu kesin olur diye de böyle gözünde de çok fazla büyütme derim, tamam mı? Balon gibi. Bak böyle pus sönebilir. Peki şimdi Aslan için bu hafta gerçekten iyi mi, riskli mi? Bak, gerçekten sizin için bu soruyu bütün kalbimle soruyorum. Cevabını da duymaya hazır mısın? Hafta başı maddi konularda evet uyarı verdim. Maalesef. Düzensizlik varsa dedim, zorlayıcı olabilir dedim. Toparla, planını yap, ona göre ilerle dedim. Ama hafta sonuna doğru da şansının yükseldiğini de belirttim. Bu arada risk nerede dersen, tabii ki harcamalarında ya da böyle gurur yapıp değer savaşına girmekten kaynaklanacak. Anlaştım sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Bu hafta biraz riskli bir haftadasınız. Dikkatli olun diyorum. Sevgili Başak ve yükselen Başaklara, şimdi 2-8 Mart haftası aslında tam anlamıyla artık bu ben değilim haftası. Evet, bunu sizler söylüyorsunuz, ben demiyorum. Bu tutulma senin burcunda gerçekleşiyor. Ya haliyle, değil mi? Mesele göründüğün, insanların seni nasıl tanıdığı, senin kendini nasıl tanımladığın kısımların tabii ki değişiyor olacak. Mesela yıllardır ben böyleyim dediğin bir özelliğini artık böyle taşımak istemeyebilirsin. Hep sakin olan sensin, böyle hep idare eden sensin. Hep mantıklı da olan sensin, değil mi? Ama içten içe de başka bir şeye dönüşmek istemiyor musun? Bence istiyorsun. İşte o süreçtesin, o dönemdesin. Hatta bu hafta o bastırmış taraf çok net bir şekilde yüzeye çıkıyor. Evet. İş hayatında rol değişimi olabilir. Yani aynı pozisyonda olsan bile sorumluluk biçimin değişebilir. Tamam mı? Hani ben artık böyle herkesin yükünü çekmeyeceğim diyebileceğin bir hafta olabilir. Ya bu bir istifa haftası mıdır? Değil, ama görev tanımını böyle kafanda değiştirdiğin bir dönem. Sosyal çevrende de bir imaj kırılması olabilir. Uzun süredir böyle sana yapışmış bir etiket var mı? Hani böyle titiz, mesafeli, duygusuz, her şeyi eleştiren. Yani ben afaki konuşuyorum, hani örneklerle böyle yorumlamaya çalışıyorum. Bu tarz şeyler var mı? İşte bu hafta bir olay üzerinden insanların seni farklı görmesi de mümkün. Bu saydığım sebeplerden dolayı. Ya da sen böyle sınır koyarsın ya da ne bileyim beklenmedik bir tepki verirsin. Tamam mı? Bak, bu hafta böyle bir hafta. Aşk tarafında da mesele romantizm değil, biliyor musun? Kimlik. Evet, çok net söylüyorum. Eğer bir ilişkin varsa partnerin sana sen değiştin diyebilir. Neden diyecek bunu, biliyor musun? Çünkü artık bazı şeyleri böyle eskisi gibi tahammül etmeyeceksin. Az önce de belirttim. Tepkini koyacaksın ortaya. Sürekli böyle anlayış gösteren taraf olmak istemediğin için haliyle sesin yükselecek ve karşı tarafta sen böyle değildin, değişmişsin diye üstüne gelmeye başlayacak. Bekar Başaklar içinse yeni bir tanışma ihtimali var, evet, ama bu kez böyle sen seçen tarafta olacaksın. Bak güzel. Eskiden böyle inceleyip sık dokurdun, değil mi? Şimdi daha net davranabilirsin. Yani bu bana uygun değil deyip böyle hızlıca onu eleyebilirsin, biliyor musun? Evet, çok net söylüyorum. Aile tarafında da özellikle bir büyüğünün sana bakışı değişebilir.
Belki uzun zamandır böyle senden beklenen bir rol vardı. İşte bu hafta ben bunu yapmak zorunda değilim diyebilirsin. Ay Başaklara bak. Bir cesaret geldi size. Haftanın ikinci yarısında Venüs Koç'a geçiyor artık biliyorsunuz. Bu kısımda da işin maddi ve ortak paylaşımlar tarafı sizin tarafınızda hız kazanıyor. Yani ortak para, miras, oh ne güzel gelsin. Eşin kazancı, kredi, borç gibi konular, bu tarz konular gündeme gelecek. Hani ani bir ödeme ya da böyle bir finansal karar söz konusu olabilir mi derseniz, evet. Hızlı kararlar almayın derim. Evet, bu süreçte hani burada fevri davranmamak sanıyorum daha kazançlı olacak. Aşk tarafındaysa hafta sonu böyle daha tutkulu ama daha keskin bir enerji var. Yani ya tam ya hiç modu devrede. Güzel. Eğer böyle bir ilişki zaten hani sallantıdaysa, böyle ne yapacağınızı tam kestiremediğiniz bir haftaysa, işte bu hafta bu durum netleşecek, tamam mı? Ama sağlam bir bağınız varsa, ki bu hayatta da hep böyledir. Her zaman söylerim, güçlü bir ilişkiniz, sağlam bir ilişkiniz varsa o daha da derinleşir, değil mi? Peki Başak için bu hafta iyi mi, kötü mü, riskler neler? Net konuşayım mı? Her zaman olduğu gibi. Dönüştürücü. Kolay mı dersen elbette değil. Güçlendirici mi dersen kesinlikle evet. Doğru hamleleri yaparsan çok doğru bir hafta senin için. Hafta başı seni böyle aynanın karşısına koyuyorum, tamam mı? Hafta sonu da tamam. Şimdi ne yapıyorum diyorsun. Anlaştık mı? Önce aynanın karşısına geçiyorsun. Sonra da ne yapıyorum diye net bir şekilde soruyorsun kendine. Şimdi bu kadar olumlu bir tablo çizdim de Gökçe Hanım. Risk nerede diyorsan, hazırsan onu da söyleyeyim. Aşırı eleştiride ve kendini böyle gereksiz suçlamaların içerisinde bulma diyorum. Anlaştık mı? Geldim sevgili terazi ve yükselen terazilere. Sizler için efendim 2-8 Mart haftası tam bir kulis temizliği haftası. Sevdim bu cümleyi. Güzel bir cümle kurmuşum. Yani bu tutulma senin öyle herkesin gördüğü vitrininde değil de aslında kimsenin uğramadığı depo. Hani o depo var ya, o depo tarafında çalışıyor. Yani mesele dışarıda değil diyorum, işin şakası bir tarafa. Senin kendi iç dünyanda. Hani böyle uzun süredir şimdi huzurumuz kaçmasın deyip böyle yuttuğun ne varsa bu hafta üzgünüm ama önüne gelecek. Mesela iş yerinde bir arkadaşın vardır. Böyle sürekli işini sana yıkar. Tamam mı? Sen de ne yaparsın? Mesai arkadaşındır. Aman ayıp olmasın diye böyle ses etmezsin. Tıkır 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 tıkır. Hem kendi işini hem onun işini yaparsın. İşte bu hafta o sabır taşın çatlıyor. Evet. Ya o kişiye böyle sınırını net bir şekilde çizeceksin ya da bu yük seni ne yapacak biliyor musun? İyice aşağı çekecek. Gerek var mı? Gerek yok. Kendi işini yap ve geç. Telefonu sessize alıp kendi kabuğuna çekilmek isteyebilirsin. Buna da şaşırma derim ya. Ara ara yapmak lazım. İnsanız neticede. Bu aslında senin bir kaçışın değil. Senin zihinsel detoks vaktin. Tamam mı? Anlaştık mı? Para tarafındaysa unuttuğun bir borç, böyle kenarda köşede kalmış bir fatura ya da ne bileyim ortak hesaptaki karışıklık, ay ben buradayım diyebilir. Bak çok önemli. Gerçekten çok önemli. Öyle batıp bitmeyeceksin. Tamam, korkma ama şunu böyle bir yoluna koyayım, kafam rahat etsin de zaten mümkünse. Aşk hayatında ise böyle hava biraz puslu mu senin için? Vallahi puslu. Eğer hani ilişkin varsa sevgilinle aranda tamam ama bu böyle nereye kadar gidecek sorgulaması var. Bunu da sorabilirsin tabii ki canım. İlişki yaşıyorsun. Önünü görmek istemek kadar daha doğal ne olabilir? İçinde biriktirdiğin o küçük kırgınlıklar bir anda böyle yüzleşmeye dönüşebilir. Bekar bir teraziysen eski böyle tanıdığından gelen bir mesaj veya böyle ortak arkadaştan duymuş olduğun bir haber, yani kafanı biraz böyle karıştırır mı, kurcalar mı desen, evet kurcalayabilir. Haftanın ikinci yarısı Cuma günü Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle senin için de kendi halime bakayım dönemi bitiyor. Olaylar karşısında böyle dimdik durmaya başlıyorsun, tamam mı? Yani bu dönem bitiyor, tamam mı? Kendi halime bakayım dönemi bitiyor. Olaylar karşımdan böyle gelmeye başlıyor. Tamam, buna da hazırlıklı ol, yani ne yapayım? Partnerin, ortağın ya da böyle en yakının karşısına geçip ne yapıyoruz? Kararın ne? diye sorabilirsin. Tabii benim gibi böyle ukalaca sorma da hani böyle soracaksın yani. Sen normalde öyle mi de olsa, böyle mi de olsa diye böyle tartmayı çok seversin, değil mi? Terazin vardır işte böyle senin. O meşhur terazin, o denge. Ama karşı taraf senden
ne diyecek biliyor musun? Çok net bir cevap ver diyecek. Evet ya da hayır. Bunu bekleyecek. İlişkilerde belirsiz giden aslında ne varsa o koçun ortak enerjisiyle bir anda da netleşecek. Aslında sizin için güzel. Hani böyle ya el sıkışıp yola devam edeceksin ya da hadi herkes kendi yoluna deyip böyle önüne bakacaksın. Belirsizliğin bitmesi her halükarda sana tabii ki iyi gelecek. Ve tabii ki iş konularında biri hadi gel beraber bir iş yapalım dedi. Bak böyle bir teklif kapını çalabilir, karşına gelebilir. Evet heyecan verici görünebilir ama Başak Tutulması'nın o detaycı kafasını yanından ayırma, tamam mı? O yüzden çok ince ele, sık doku, ancak öyle kazanırsın. Ama böyle bir anda bu teklif geldi, wow uçuyorum kaçıyorum gibi bir havaya girersen maalesef toslarsın. Özetle terazinin haftası. Pazartesi ile Perşembe arası kendi içine dön diyorum. Huzurunu kaçıran yükleri lütfen fark et ve onlarla vedalaş. Cuma ve özellikle hafta sonuna doğru karşı taraftan gelecek tekliflere veya böyle sorulara hazır ol. Gri alandan çıkıp böyle net bir duruş sergile. Olur mu? Bırak o griliğinde kalsın. Sen net ol. Ya siyah ol ya beyaz ol. Bu hafta böyle susup biriktirmek yerine kırmadan, dökmeden ama dürüstçe konuşursan haftanın sonunda zaten omuzlarındaki o koca yükün böyle kalktığını, ben de ne oluyorsam bir havaya girdim, gerçekten kuş gibi hafiflediğini hissedeceksin. Ve geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Şimdi 2-8 Mart haftası hayal mi, hedef mi haftası sizler için. Haftanın başındaki Başak Tutulması seni sosyal çevre, arkadaş grupları ve uzun vadeli planlar alanında yakalıyor. Yani mesela aslında aşk değil, çevre ve yön senin için. Mesela böyle bir süredir içinde bulunduğun bir arkadaş ortamı var ama artık seni beslemiyor değil mi? Aynı muhabbetler, aynı şikayetler ve aynı döngünün içinde hissediyorsun. İşte bu hafta ben burada ne yapıyorum diyebilirsin. Bir grubun içinden böyle sessizce çekilme ya da mesafe koyma enerjisi var. Zaten kendini bu şekilde mutlu hissedeceksen yap derim. Ayrıca gelecek planları da sorgulanıyor. Hani 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum sorusu böyle daha ciddi gelecek. Uzun zamandır konuştuğun ama böyle bir türlü adım atmadığın bir proje varsa bu hafta ciddileşecek ya da çöpe gidecek biliyor musun? Evet çok net. Başak enerjisi hayal satmaz. Uygulanabilir plan ister, bak bunu sakın unutma. İş hayatında ekip çalışmaları da oldukça ön plana çıkacak. Bir projede sorumluluk dağılımı gündeme gelebilir. Eğer sen hep fazla yük alıyorsan bunu fark edeceksin. İşte herkes eşit çalışsın deme ihtiyacı doğabilir. Para tarafında ise böyle bir arkadaşınla ortak harcama, grup planı ya da böyle toplu bir ödeme konusu ortaya çıkabilir. Mesela tatil planı, organizasyon veya herhangi bir davet. İşte sen genelde kontrolü böyle elinde tutmak istersin ama bu hafta böyle hesap kitabı net yapan bir hafta olması lazım. Hani yoksa sonradan ben niye fazla verdim bir hissi de oluşabilir. Aile tarafında da bir büyüğün senden gelecek planınla ilgili soru sorması mümkün. Sorabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Hani bu iş nereye gidiyor gibi bir cümle duyabilirsin. Bu seni düşündürebilir ama aslında yönünü netleştirmen için de çok iyi bir baskı olacak biliyor musun? Evet. Bu sefer olumlu olacak aslında bu baskı. Haftanın ikinci yarısında Venüs Koç'a geçince hayat hızlanacak ama bu farklı bir yerden olacak. Günlük tempon olacak. Yani iş yoğunluğun artabilir. Yeni bir görev, yeni bir proje ya da bir anda böyle artan iş yükün olabilir. Ama burada aşırı yük alma derim. Çünkü risk var, tamam mı? Aşk tarafında ise hafta sonu böyle daha eğlenceli bir enerji var. Eğer hayatında biri varsa böyle spontan bir plan yapabilirsin. Eğer bekarsan da iş ortamında ya da günlük hayatının içinde biriyle böyle ani bir çekim oluşabilir, benden söylemesi. Ama burada böyle sabırsızlık tuzağı da var. Buna da düşme derim. Hani çok hızlı böyle ısınıp bir anda soğuma ihtimalin oldukça yüksek. Peki akrep için bu hafta gelecek planlarını netleştirirsen çok iyi olur derim. Yanlış çevrede ısrar edersen de yorucu. Tamam mı? Hafta başı sosyal eleme ve evet hedef düzeltme zamanı senin için. Hafta sonu ise tempo artıyor, ani bir başlangıç enerjisi var diyebilirim. Evet, haftayı güzel kapatacaksın değil mi? Sevgili yay ve yükselen yaylar. Şimdi 2-8 Mart haftası sizler için ciddiyetle yüzleşme haftası. Evet, çok net bir cümle. Haftanın başındaki Başak Tutulması senin kariyer alanında çalışıyor. Yani bu ne demek? Hani bu bir terfi geliyor ya da işler bozuluyor gibi değil de yani çok uç bir şey değil. Daha çok ne biliyor musunuz? Ben bu işi gerçekten böyle mi yapmak istiyorum duygusu. Mesela
iş yerinde uzun süredir görmezden geldiğin bir düzensizlik vardır. Hani sürekli böyle son dakika yetişen işler, eksik planlama, net olmayan görev dağılımı. Sen genelde böyle hallederiz diyerek böyle hep ilerlersin. Ama işte bu hafta o rahatlık pek işe yaramayacak. Bir üstten gelen uyarı, bir müşteri böyle geri dönüşü ya da böyle geciken bir iş seni daha disiplinli olmaya zorlayabilir. Ayrıca ya ben bu işi ciddiye alıyor muyum yoksa idare mi ediyorum sorusu da kafanda belirebilir. Eğer böyle son dönemde motivasyonun düşmüşse bu hafta bunu çok net fark edeceksin. Bazı yaylar için aslında yön değişikliği düşüncesi bile oluşacak, biliyor musun? Aile tarafında da kariyer baskısı gelebilir. Hani artık bir karar vermen lazım oğlum kızım gibi cümleler duyabilirsin. Özellikle böyle babayla ya da ailede böyle otorite figürü olan biriyle konuşma geçebilir aranızda. Ya bu seni biraz sinirlendirecek ama aslında sorumluluk hatırlatması sana bu. Anlaştık mı? Kötü bir şey değil. Para tarafında da büyük bir dalga yok ama böyle kariyerle bağlantılı bir ödeme, prim, gecikmiş alacak gibi şeyler olabilir. Yani bu bir ödeme konusu da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar netleşecek. İlişkilerde ise haftanın başı aslında pek de romantik değil. Hani daha çok böyle hayatın ciddiyeti havası var. Eğer partnerinle böyle gelecek planları konuşmadıysan bu hafta onları konuşabilirsin. Hani biz bu ilişkiyi nereye götürüyoruz birader sorusu gelebilir. Ya kaçmak zor olur derim. Kaçma bence netleştir. Haftanın ikinci yarısında ise hava biraz değişecek. Venüs Koç'a geçince hayatın böyle keyif tarafı canlanacak. Anlaştık mı? Güzel. Çocuklarla ilgili güzel bir gelişme olabilir. Yaratıcı bir fikir ya da böyle spontan bir plan da çıkabilir. Ya da çok uzun süredir böyle eğlenmediğini fark edebilirsin. Tamam mı? Ya bunları gerçekleştirebilirsin. Bekar yaylar içinse hafta sonu flört enerjisi oldukça yüksek. Ani bir tanışma, hızlı bir mesajlaşma ya da bir anda böyle yükselen heyecan olabilir. Ama burada lütfen dikkat diyorum. Sadece heyecan için başlarsan çok çabuk sıkılırsın çünkü klasik bir yaysın sen. Evet, çocuğu olan yaylar içinse böyle çocukla ilgili bir başarı. Bak bunlar güzel şeyler. Bir gösteri, bir etkinlik gündeme gelebilir. Gurur duyma haftası diyebilirim bu hafta için. Kariyerde ise hafta sonuna doğru ben aslında bunu yapabiliyorum özgüveni oldukça yüksek. Yeni bir fikir sunmak içinse oldukça güzel bir zaman. Ama üstlerle gereksiz restleşme yok. Anlaştık mı? Çünkü çok riskli. Peki yay için bu hafta. Hafta başı ciddi ve oldukça sorumluluk isteyen bir hafta. Kariyer alanında netleşme biraz zorlayabilir ama hafta sonuna doğru keyif ve cesaretin artıyor. Peki risk nerede? Evet, ciddiyetten kaçmakta ve ani heveslerde. Anlaştık mı? Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, hafta başındaki Başak tutulması seni günlük işten değil daha geniş bir yerden yakalayacak. Dünya görüşün, planların, hatta bazı inançların değişebilir. Mesela uzun süredir ben böyle yaparım dediğin bir konuda fikrin yumuşayabilir ya da tam tersi netleşebilirsin. Resmi bir iş, evrak, başvuru, eğitim ya da yurt dışı bağlantılı bir konu gündeme gelebilir. Beklediğin bir cevap da gelebilir ya da bir belge eksikliği de fark edilebilir. Büyük bir kriz değil ama detaylara bak derim. Evet, bazı oğlaklar için hukuki bir konuda netleşecek bir dava, bir sözleşme ya da imza aşamasındaki bir işte böyle küçük ama önemli bir ayrıntı ortaya çıkabilir. Bu hafta lütfen acele etme, olur mu? Özellikle imza atma konusunda iyice oku derim. Aile içinde de bir fikir ayrılığı var. Özellikle sen hep böyle düşünüyorsun gibi bir cümle duyabilirsin. Aslında mesele ne biliyor musun? Burada bir kavga çıkarmak değil, bakış açısı farkı. İşte bu hafta biraz esnek olursan ortam yumuşayacak gibi duruyor. Aşk tarafında ise uzak mesafe ya da gelecek planı konuşulabilir. Eğer partnerinle şehir değiştirme, taşınma ya da farklı bir yaşam düzeni düşünüyorsanız bu konu gayet güzel netleşebilir. Gerçekten bunu istiyor muyum sorusu da masaya gelecek. Haftanın ikinci yarısında Venüs biliyorsunuz Koç'a geçiyor. Burada sizin için aslında odak ne biliyor musunuz? Ev ve aile tarafı. Evet, ev içinde bir hareketlilik var. Tadilat olabilir, eşya değişimi olabilir, oda düzeni, taşınma düşüncesi. Yani bu ev bana dar geliyor gibi bir ifade bile konuşulabilir kendi aranızda. Aile içinde de sesler biraz yükselebilir. Hani sen genelde böyle sakinsindir ama otoriter de durursun, değil mi? İşte bu hafta biri senin alanına girdiğinde sabrın biraz azalabilir. Özellikle ebeveynler
partnerlerle ya da ev içinde otorite paylaşım konusunda sürtüşme yaşanabilir. Para tarafında ise evle bağlantılı bir harcama görünüyor. Yani planlıysan aslında sorun yok da hadi şunu yapalım deyip böyle bütçeyi zorlamak gerekir mi? Bence gerekmez. Zorlamamak lazım bütçeyi. Kariyerde ise hafta sonuna doğru evden çalışma, düzen değiştirme ya da çalışma alanını yenileme gibi fikirler gelebilir. Verimlilik için ortamını değiştirme isteği var. Peki Oğlak için bu hafta gerçekten iyi mi, riskli mi? Şimdi hafta başı zihinsel netleşme ve resmi işler açısından oldukça önemli. Az önce de belirttim. Özellikle imza atarken, tamam mı? Bir kere değil 2 kere düşünüyoruz. Tabii ki bu süreci doğru yönetirsen her zaman için avantajlı olacak. Hafta sonunda ise ev ve aile alanında böyle biraz gerilim var. Evet, böyle bir riskin var. Asıl risk nerede dersen tabii ki ne derim? Çok net. İnatlaşma derim. Ben bilirim modunda kalma derim. Geldik sevgili Kova ve yükselen Kovalara. Şimdi Kova ve yükselen Kovalar için 2-8 Mart haftası herkes aslında dağılırken sen toparlayan mısın haftası. Evet, güzel bir cümle sizin için. Hafta başındaki Başak tutulması seni ortak para klişesinden değil de kriz yönetimi alanından yakalayacak. Birinin böyle panik yaptığı yerde sen mantıklı kalmak zorunda kalabilirsin. Evde, işte ya da arkadaş çevrende böyle bir durum çıkabilir ve gözler sana dönebilir. Mesela iş yerinde biri böyle hatalı bir iş yapabilir. Üst yönetim böyle kızar ve ortam gerilebilir. Olabilen şeyler bunlar, değil mi? İşte herkes susarken sen konuşmak zorunda kalabilirsin. Ya da böyle aile içinde bir organizasyon, bir evrak işi, bir resmi başvuru vardır. Ya bu biraz karışabilir de biliyor musunuz? Hani bunu kim çözecek sorusu da ortaya çıkacak bu süreçte. Tahmin et, değil mi? Kim çözecek bunu? Evet, şimdi bu hafta senin sinirini bozabilecek aslında şey ne biliyor musun? Herkes rahat, sorumluluk yine sende. Ben neden yine düzeltmek zorundayım kardeşim? Bu his sende çok yükselecek bu hafta. Ayrıca birinin böyle zayıf tarafını da görebilirsin. Güçlü sandığın birinin aslında o kadar da sağlam olmadığını fark edebilirsin. Bak, bunlar seni oldukça şaşırtacak, tamam mı? Bu tabii ki romantik bir yüzleşme olmayacak. Daha çok hayal kırıklığı. Anlatabiliyor muyum? Hani bu hayal kırıklığıyla gelen netlik seni ne kadar mutlu eder? Tartışılır. Arkadaş çevrende de böyle bir dağılma olabilir, bir grup planı iptal olabilir, biri böyle sözünde durmaz ya da ne bileyim organizasyon elinde kalır, patlayabilir. İşte bu hafta kimin gerçekten güvenilir olduğunu davranış üzerinden çok net göreceksin. Aile tarafında ise birinin böyle kararsızlığı seni oldukça yoracak, tamam mı? Sürekli böyle fikir değiştiren bir büyüye ya da sen karar ver diyen birine karşı böyle sabrın azalacak gibi duruyor. Evet, normalde çok özgürlükçüsündür, değil mi? Ama bu hafta başkalarının kararsızlığına gerçekten tahammülün oldukça düşük olacak. Haftanın ikinci yarısında Venüs Koç'a geçiyor biliyorsun. Hayat hızlanıyor senin için ama bu kez sen hızlanıyorsun, tamam mı? Hayat da hızlanıyor ama sen de hızlanıyorsun. Yani içinden yeter diyeceksin. Kendi planıma bakıyorum, kendi hayatıma bakıyorum diyen bir dürtü geliyor. Yani kısa bir seyahat, ani bir buluşma, yeni bir fikir, yeni bir girişim. Evet, bu aralar oldukça enerjin yüksek bu alanlarda. İletişimde daha net ve keskin olabilirsin. Mesela uzun zamandır sana yük olan birine ben bunu yapmayacağım deme cesareti bulabilirsin. Bu bir sertlik değil aslında, tamam mı? Bu bir sınır çizme. Para tarafında ise büyük bir kriz yok ama kendi bireysel kazancını artırma fikrin doğabilir. Hani ben neden sadece sabit kalıyorum sorusunu sorabilirsin. Ek iş, yan proje ya da yeni bir fikir aklına düşebilir bu süreçte. Peki Kova için bu hafta? Hafta başı biraz yorucu, anladınız. Çünkü başkalarının dağınıklığını görüyorsun ama hafta sonuna doğruysa kontrolü tamamen ele alıyorsun. Peki risk nerede Gökçe Hanım derseniz herkesin yükünü üstlenmekte ve tabii ki bir anda patlamakta olacak. Evet, geldik son burcumuza, balık ve yükselen balıklar. Şimdi 2-8 Mart haftası dağınık olanın aslında görünür olduğu bir hafta olacak. Bu tutulma seni romantik değil ama pratik bir yerden yakalayacak. Günlük hayatındaki düzensizlik artık saklanamayacak. Önce iş hayatı. Şimdi eğer son dönemde böyle motivasyon düşüklüğü yaşıyorsan, işe geç kalmalar artmışsa, odak problemin varsa ya da aman yetişirim deyip böyle sürekli bir son dakikaya bırakıyorsan işte bu hafta bunun karşılığını maalesef görebilirsin. Böyle bir üstten gelen uyarı, geciken bir proje, müşteri geri dönüşü ya da eksik bir detay seni böyle daha disiplinli olmaya zorlayacak. Tamam mı? Bu bir iş kaybı haftası değil tabii ki ama ciddiye al haftası. Kendi işini yapıyorsan daha net çalışacaksın. Yani gelir gider dengesizliği, fiyatlama hatası ya da böyle sistem eksikliği
oldukça gözüne çarpacak. Belki böyle çok çalışıyorsun ama kazanç artmıyordur, değil mi? İşte o zaman sorun emek değil, organizasyonda olabilir mi? Evet. Günlük hayatında da aslında dağınık bir tempo seni zaten yoruyor. Şimdi geç yatıp geç kalkmak, düzensiz beslenmek, plansız hareket etmek. Şimdi bu hafta bedenin ve zihnin böyle gitmez diyecek sana, tamam mı? Bu sebeplerden dolayı. Yorgunluğun artabilir çünkü sistem oturmamış ki. Aile tarafında ise böyle senden beklenen sorumluluklar biraz artacak. Sen daha anlayışlısın diyerek böyle yükü biraz sana bırakacaklar, tamam mı? Özellikle ev içi, organizasyon, resmi bir iş, hastane, hatta hani örnek vermem gerekirse evrak, randevu gibi işler böyle sana kalabilir. Eğer sınır koymazsan bak haftayı oldukça yorgun kapatırsın, benden söylemesi. Maddi alanda ise hafta başı böyle hesap zamanı. Hani küçük küçük harcamalarının biriktiğini fark edeceksin. Özellikle böyle online alışveriş, abonelik, gereksiz masraflar göz önüne gelebilir mi? Evet. Ben nereye para harcıyorum sorusu da netleşir mi senin için? Evet, netleşiyor. Haftanın ikinci yarısında Venüs biliyorsun Koç'a geçiyor. Enerjin değişiyor. Bu sefer konu senin için özdeğer olacak. Yani içinden ben bu emeğin karşılığını alıyorum mu sorusu yükselecek. Belki böyle yeni bir gelir, bir fikir doğabilir. Bazı balıklar içinse ikinci bir iş, freelance bir girişim ya da böyle yeteneğini paraya çevirme düşüncesi de ortaya çıkacak. Ama burada risk var mı? Evet, var. Sabırsız davranmayacaksın. Yani hemen sonuç görmek isteyebilirsin. Acele yatırım, acele harcama, acele kararlar tabii ki hata yaptırır. Bu hafta seni büyüten şey aslında hayal değil, biliyor musun? Sistem kurmak, sistemli olmak. Çünkü balık bazen akışa bırakır ama bu tutulma akış istemiyor senden. Ne istiyor biliyor musun? Plan istiyor. Peki balık için potansiyeli oldukça güçlü diyebilir miyiz? Evet, ama disiplinli değilsen tabii ki yorucu olacak. Planlıysan sıçrama haftan diyebilirim. Risk var mı? Evet. Ertelersen ve dağınık olursan riskin oldukça fazla diyorum. Evet, şimdi bu hafta gökyüzü bize ne söylüyor? İdare ederek nereye kadar diyecek, değil mi? Evet. 3 Mart'taki Başak tutulması hayatımızın vitrinini değil, arka planı aydınlatacak. Evet, büyük patlamalar değil, küçük ama önemli eksikler görünür olacak. Para nereye gidiyor? Zaman nereye akıyor? Emek gerçekten karşılık buluyor mu? İşte hepsi netleşecek. Kaçtığımız konular değil, ertelediğimiz düzen önümüze gelecek. 6 Mart'ta Venüs Koç'a geçtiğinde ise hava tamamen değişecek. Fark ettiğimiz şeyi artık görmezden gelmek zorlaşacak. Yani içimizde bir cesaret yükselecek. Evet, tamam şimdi adım atıyorum diyen bir dürtü devreye girecek. Evet, ama burada çok ince bir çizgi olacak. Cesaretle fevriliği asla karıştırmayacağız. Anlaştık mı? Evet, bu hafta bazı burçlar sistem kurarak güçlenecek. Bazıları ise sabırsızlık yüzünden maalesef her zaman olduğu gibi zorlanacak. Şans, gerçekçi olanın, plan yapanın, sorumluluk alanın her zaman yanında olacak. Risk ise nasıl olsa düzelir diyenin yanında olmuş olacak. Özetle 2-8 Mart haftası dramatik değil ama oldukça belirleyici. Hayat sana bağırmayacak ama çok açık açık konuşacak. Sorun ne biliyor musun? Duyuyor musun? Yoksa yine erteleyecek misin der. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.